Herkese merhaba. Bugün sizi felsefenin kendi kendini sorguladığı, gerçekliğin belki de sadece bir yanılsama olduğu fikriyle boğuştuğu o kritik ana götürüyorum. İşte tam da bu entelektüel uçurumun kıyısında sağduyuyu savunmak için dimdik ayakta duran bir düşünür var. Thomas Reid ve onun Destansı Savaşı. Yani düşünsenize ya felsefe şu an içinde yaşadığımız dünyanın gerçek olmadığını kanıtlayabilseydi ne olurdu? Bakın bu öyle soyut bir zihin egzersizi falan değil. 18. yüzyılda bu soru felsefe dünyasını resmen bir varoluş krizinin tam ortasına attı. Peki ama nasıl oldu da en parlak zihinler bizi bu şüphe uçurumunun kenarına kadar getirdi? İşte bu sorunun cevabı için gelin her şeyin başladığı yere gidelim. Bir gerçeklik krizinin tam ortasına. Şimdi, yüzyıllardır pek çok filozofun inandığı bir teori vardı. İdealar teorisi. Bu teoriye göre biz aslında dünyayı doğrudan görmüyoruz, duymuyoruz, hissetmiyoruz. Hayır, zihnimizle gerçek dünya arasında sanki bir perde var. Gördüğümüz, dokunduğumuz her şey aslında o dış dünyanın zihnimizdeki bir kopyası, bir yansıması, yani bir ideası. Mesela gündelik hayatta ne yaparız? Bir ağaca bakar ve evet bir ağaç görüyorum deriz. Gayet basit. Ama işte bu ideal sistem diyor ki, hayır, sen ağacın kendisini görmüyorsun. Zihnin bir ayna gibi sana sadece ağacın bir ideasını, bir yansımasını gösteriyor. Ve işin korkutucu yanı ne biliyor musunuz? Bu şu demek, bizim gerçek dünyaya doğrudan bir erişimimiz aslında hiç yok. Ve işte kriz tam da burada patlak veriyor. Sahneye parlak bir filozof David Hume çıkıyor. Hume bu idealar fikrini alıyor ve onu mantığın en son, en korkutucu noktasına kadar götürüyor. Hume'un mantığı gerçekten sarsıcı. Diyor ki, madem biz sadece zihnimizdeki ideaları biliyoruz, o zaman bu ideaların arkasında gerçek bir dünya olduğundan nasıl emin olabiliriz ki? Hatta daha da ileri gidiyor, bu ideaları düşünen sabit bir ben olduğundan bile emin olamayız. Yani Reid'in deyişiyle Hume adeta bütün bir ruhlar alemini yıkıp geriye sadece sahipsiz, havada uçuşan fikirler ve izlenimler bırakıyor. İşte Hume'un vardığı bu sonucun yarattığı o büyük boşluğu Thomas Reid şu sözlerle ifade ediyor. Tıpkı bir hayalin temelsiz dokusu gibi arkalarında bir iz bile bırakmazlar. Yani felsefe öyle bir noktaya gelmişti ki adeta bir hayal gibi buharlaşıp yok olma tehlikesiyle karşı karşıyaydı. Peki, bu entelektüel enkazın altından kim kalkacaktı? İşte bu noktada sahneye hikayemizin kahramanı çıkıyor, sağduyu filozofu. İşte bu eser, Hume'un çağdaşı olan Thomas Reid'e ait. Reid, felsefenin geldiği bu noktadan, bu gidişattan inanılmaz rahatsızdı. Yani aklı almıyordu bir türlü. Felsefe nasıl olur da insanlığın en temel inançlarını, yani evet gerçek bir dünyada yaşıyoruz ve evet zihnimiz bize gerçeği söylüyor inancını reddedebilirdi. Reid'in tavrı çok netti. Diyordu ki bir felsefi argüman ne kadar mantıklı görünürse görünsün, eğer sizi dış dünya aslında yok gibi tamamen saçma bir sonuca götürüyorsa o zaman bir sorun var demektir. Ve bu sorun sonuçta değil, en başta yola çıktığınız o ilk varsayımdadır. Yani temel çürükse üzerine ne kadar sağlam bir bina inşa etmeye çalışırsanız çalışın sonunda yıkılacaktır. Peki, Reid'in şüphecilere cevabı neydi? Gelin şimdi onun karşı argümanının tam kalbine inelim ve felsefeye en büyük katkısını yani sağduyu kavramını mercek altına alalım. Şimdi Reid sağduyu derken hani sokaktaki insanın fikrinden bahsetmiyor, aman dikkat, bu çok daha derin bir şey. O adeta zihnimizin anayasası olan, doğamızın bizi inanmaya mecbur bıraktığı temel ilkelerden bahsediyor. Bunlar öyle ilkeler ki kanıtlayamazsınız ama onlarsız da yaşayamazsınız, düşünemezsiniz. Mesela nedir bu ilkeler? Bir düşüncenin bir düşüneni olmalı, bir olayın bir nedeni olmalı, algıladığım dış dünya gerçektir ve geçmişe dair hafızam güvenilirdir. Reid diyor ki, bunları kanıtlamaya çalışmak bile anlamsız. Neden mi? Çünkü herhangi bir şeyi kanıtlamaya çalıştığınız anda zaten bu ilkeleri doğru kabul etmiş oluyorsunuz. Bunlar aklın üzerinde durduğu o sağlam zeminin ta kendisi. Reid, Hume'un vardığı sonucun ne kadar absürt olduğunu göstermek için keskin bir ironi kullanıyor. Diyor ki, biz hep sanırdık ki bir düşünce varsa bir düşünen vardır, ihanet varsa bir hain vardır ama meğer hepsi hataymış.
Yani bir düşünür olmadan düşüncenin olabileceğini söylemek, bir hain olmadan ihanetin olabileceğini iddia etmek kadar saçma. Felsefe bu noktada sağduyudan tamamen kopmuştur. Reed'e göre işte durum bu kadar basit. Bu temel ilkelerle çelişen bir felsefe, vay ne kadar derin dedirtmez, sadece ne kadar saçma dedirtir. Ve ona göre felsefenin görevi aklımızın bu temel yapısını inkar etmek değil, tam tersine onu anlamak ve aydınlatmaktır. Peki tamam. Eğer dünyayı zihnimizdeki kopyalar yani idealar aracılığıyla algılamıyorsak o zaman nasıl algılıyoruz? Reid'in buna cevabı ne? Gelin onun alternatif modeline, gerçek dünyanın işaretlerine bakalım. İşte Reid'in getirdiği devrim niteliğindeki fikir bu. Duyumlarımız dünyanın kopyaları falan değil, onlar doğal işaretler. Ne demek bu? Şöyle ki, bir taşa dokunduğumda hissettiğim o sertlik hissi, taşın zihnimdeki bir resmi değil. O his, doğanın zihnime yerleştirdiği bir işaret. Ve bu işaret bana dışarıdaki o taşın gerçek bir özelliğini, yani sertliğini bildiriyor. Reed'in kendi verdiği at arabası örneği bunu çok güzel açıklıyor. Diyelim ki bir ses duydunuz. Bu ses, yani duyum, bir at arabasına hiç benzemiyor aslında değil mi? Sadece bir tıkırtı, bir gürültü. Ama zihnimiz bu sesi anında bir işaret olarak alıyor ve bizde şu inanç oluşuyor: bir at arabası geçiyor. Bakın bu bir mantık yürütme değil, anlık, doğal bir süreç. Doğa bize bu işaretleri okumayı öğretmiş. Reed, bu noktada yapay ve doğal işaretler arasında bir ayrım yapıyor. Mesela altın kelimesi yapay bir işarettir. Anlamını biz insanlar kendi aramızda anlaşarak vermişiz. Ama bir şeyin sertliğini hissetmek, işte o doğal bir işaret. Onun anlamı doğa tarafından belirlenmiş. Zihnimize o nesnenin gerçek bir kalitesini doğrudan aracısız bir şekilde bildiriyor. Peki, bütün bunların anlamı ne? Sağduyu neden bu kadar önemli? Gelin son olarak Reed'in felsefeye bıraktığı mirasa ve bunun bizim için ne anlama geldiğine bakalım. Reed, sırf varsayımlar üzerine kurulu felsefi sistemleri eleştirmek için harika bir benzetme kullanır. Der ki, böyle bir teori bir file benzer. Peki bu devasa fil neyin üzerinde duruyor? Onu da desteklemek için altına dev bir kaplumbağa koymak gerekir. Yani bir varsayımı başka bir kanıtlanmamış varsayımla desteklemeye çalışmak sonu gelmeyen anlamsız bir oyundur. Kısacası Reid'in yaptığı şey felsefeyi o soyut, ulaşılamaz bulutların üzerinden alıp yeniden yeryüzüne indirmekti. Duyularımıza ve en temel inançlarımıza olan güvenimizi bize geri verdi. Ona göre felsefenin işi gerçeklikten kopuk, tuhaf teoriler inşa etmek değil, sağduyunun bize zaten sunduğu bu dünyayı anlamaya ve açıklamaya çalışmaktır. Ve Reid'in felsefeye son uyarısı, son sözü şudur: sağduyu ve felsefe arasında girişilen bu eşitsiz savaşta kaybeden taraf her zaman felsefe olacaktır. Çünkü insanın en temel doğasına sırtını dönen bir felsefe, eninde sonunda hem itibarını hem de kendini kaybeder. Ve işte yine felsefenin o en temel sorusuna geri dönüyoruz. Felsefenin işi, en temel gerçeklik algımıza meydan okumak mı, yoksa tam tersine onu açıklamaya çalışmak mıdır? Hume'la Reed arasındaki bu devasa tartışma, inanın bana, bugün bile tüm canlılığıyla devam ediyor. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere.